Arkadaşlar merhaba. İlk dersimize hoş geldiniz. Ben Mert. Bugünden itibaren Monte Workshop bünyesinde darbuka derslerini beraber işleyeceğiz. Arkadaşlar darbuka genelde halk dilinde dümbelek olarak bilinir. Darbuka önemlidir. Neden önemlidir? Bir, müziğe baktığın zaman her zaman içinde bir ritim vardır değil mi? Hayatta da bir ritim vardır. Bir şekilde o ritme göre ilerlersin. Trafikte giderken bile bir ritimle yürürsün. Sağa sola giderken saate bakarsın, bir ritim vardır. Her şeyi bir ritim kontrol eder. Örneğin insanın nabzında bile ritim vardır. Darbuka da öyledir. Yani ritim aletleri, perküsyon aletleri, bu bateri olabilir, kahon olabilir, tef olabilir, bender olabilir, darbuka olabilir ve akla gelecek bir sürü ritim aletleri hepsi bu şekildedir. Şarkıyı alır, belli bir ritimde götürür, aslında kontrol eder. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de genelde ne çeşit darbukalar kullanılır? Ham maddeleri nelerdir, nelerden yapılmıştır? İlk başta bu elinde görmüş olduğunuz darbuka demir döküm darbukadır. Buna ek olaraktan çömlek darbuka ve bakır darbuka genelde Türkiye'de kullanılan darbukalardır. Ve bas ve solo olarak ikiye ayrılırlar. İki çeşit darbuka vardır. Birincisi solo, ikincisi bas darbuka. Solo darbuka bu elimde görmüş olduğunuz darbukadır. Genelde ince seslidir, tiz sesler bulunmaktadır. Sololarda, pop müziklerde, fasıl müziklerinde çoğu yerde kullanılır. Bas darbuka da aynı şekilde çoğu yerde kullanılır. Bas darbuka genelde altyapılarda veyahut da solo darbukaların solo atacağı zamanlarda alttan altyapıyı veren darbuka çeşitleridir. Sesleri biraz daha baslıdır, daha tok seslidir. Nasıl diyeceğim? Budur bu. Budur bu ne ama? Ya ne? Bu videoyu izliyorsanız zaten bir darbukanız vardır ama ben darbukası olmayana, darbuka alma niyetinde olan kişilere şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben neden bu darbukayı seçtim? Çünkü bu bir başlangıç darbukası. Bunu herhangi bir müzik markete gidip 150 liraya, 200 liraya, 100 liraya alabileceğiniz bir darbuka. Şunu seçmemdeki diğer amaçlarından bir tanesi de ben çalacağım. Siz de evde dinleyeceksiniz, deneyeceksiniz, yapmaya çalışacaksınız. Aradaki ses farklarının en aza indirgemek için ben de bu darbukayı kullanıyorum ki siz de daha rahat öğrenin, daha rahat görün neyi nasıl yaptığımı. Darbuka markaları önemlidir. Şöyle bahsedeyim. Daha ucuz, daha aşağı kalite bir darbukadan daha farklı ses, daha kötü ses çıkabilir. Daha iyi darbukadan daha iyi ses çıkar. Bu da herhangi bir müzik aleti için de geçerlidir bu. Daha iyi bir gitar alırsın, daha iyi tını alırsın, daha iyi bir klarnet alırsın, daha iyi bir ses çıkarırsın. Darbukalar da budur ama bizim için başlangıç için bu darbuka yeterli. Tabii imkanı olmayanlar vidalı darbukalardan da kullanabilir. Önemli olan burada bizim amacımız darbukanın amacını anlamak, darbukanın ritmini geliştirmek, içinizde müzik kulağını geliştirmek ve bu darbuka seslerini tanıyabilmek. Zaten ileriki derslerimizde daha profesyonel bir darbuka ile devam edeceğiz. Darbuka çalmaya başlayan insanların en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de akordu nasıl yaparım? Benim darbukamdan güzel ses gelmiyor. Benim darbukam bozuk mu? Benim darbukamın şu sesi iyi değil diye şikayetlerde bulunuyorlar genelde. Şundan bahsedeyim. Darbukayı aldığımız zaman elimizde genelde bir alyan anahtarı olur. Arkadaşlar burası darbukanın vida bölümleri, akor yaptığımız bölümler. Bu da bilmeyenler için olabilir. Alyan anahtarı. Bu alyan anahtarı yardımıyla darbukamızı tonluyoruz. Bu alyan anahtarıyla alyan deliklerinden açıp sıkıştırarak darbukanın tonunu tonlayabiliriz. Alyan bozuk çünkü. Alyan dandik, iyi değil o kadar. Yalama. Alyan anahtarıyla bunu açtığımız zaman seslerimiz daha baslaşır ve darbukadan daha tok, daha bas ses çıkmaya başlar. Tam tersi olarak sıktığımız zaman da darbukanın sesleri tizleşir. Daha tiz, daha ince ses çıkar. Tabi bu da çaldığınız müziğe göre, çıktığınız yerlere göre değişkenlik gösterecektir. Ona göre ayarlayacaksınız darbukanızı. Öncelikle darbukayı biraz baslaştıralım. Açıyoruz şu an arkadaşlar. Alyan yerlerinden. Tabi buraları açarken dikkat etmek gerekiyor. İçeriden kendi vida girişlerini yalama yaptırabilirsiniz. Çok fazla oynamamakta fayda var. Sıkacağımız zaman da fazla sıkmamamız lazım ki darbukanın derisini patlatmayalım veyahut da zarar vermeyelim. Şu an açtım ben. Şu an bas tonları oldu. Biraz sıkıyoruz bunları. Evet arkadaşlar, şimdi de darbukayı tizleştirdik. Ton. Bu bizim çalacağımız müzik tarzına göre, kendi zevkimize göre ayarlıyoruz. Ama önemli olan noktalarından bir tanesi her alyanı aynı ayarda sıkmaya çalışalım ki darbukamızın her yerinde tonları dengeli olsun, daha güzel olsun. Dümbeleyi çalla çalla, dinlerim al beni yana.
Arkadaşlar teferruat bilgileri geçiyorum. Önemli olan darbukayı çalabilmektir. Darbukayı çalabilmek için de derse öncelikle darbuka nasıl tutulur şeklinde başlayalım. Sağ elini kullanan arkadaşlarımız sol dizine darbukayı alıyorlar. Sol kollarını darbukaya bu şekilde dayayıp sağla da bu şekilde tutuyorlar. Solak olan arkadaşlarımız ise tam tersi olaraktan sağ dizini alıyor. Sağ dirseğini darbukaya dayıyor. Sol elini de bu şekilde tutuyor. Sağ olduğum için sağla kullanıyorum. Darbuka iki sesten meydana gelmektedir. Düm ve tekten oluşur. Tabii farklı kombinasyonları vardır. Bunlar farklı şekilde yan yana geldiği zaman daha farklı sesler de çıkarabiliriz. Ama bizim için öncelikle amacımız şu an düm ve sesi nasıl oluşur, nasıl kullanılır. Düm sesini çıkarabilmek için şu avucumuzun parmaklarıyla darbukanın orta kısmına doğru şeklinde vuruyoruz. Vurup bırakmıyoruz elimize. Vuruyoruz, çekiyoruz. Vuruyoruz, çekiyoruz. Vuruyoruz, çekiyoruz. Tabi bunu hemen yapamayacaksınız. Bana diyeceksiniz hocam benim böyle olmuyor. Zaten ben de görüyorsunuz iyi olmayan bir darbukayla sizlerin kullanabileceği başlangıç darbukasıyla gösteriyorum. Normaldir, olmayabilir ama önemli olan çalışmak, doğru sesi yakalamak. Tek sesi ise genelde sol elimizde çıkaracağız. Onun da çeşitli kombinasyonları var ama ses şu şekilde gelecek. Ton olarak böyle olacak ama biz şu tekniği kullanıyoruz. Sol elimizin işaret parmağı ve yüzük parmağı. Bu ikisini kullanaraktan tek sesini çıkartacağız. Nasıl yapıyoruz? Bileğimizi dedik, kolumuzu, dirseğimizi dayadık. Bileğimizi de koyduk. Önce kaldırıyoruz. İşaret parmağı. Sonra yüzük parmağı. İşaret parmağı. Yüzük parmağı. İşaret parmağı. Yüzük parmağı. Gene bunda da arkadaşlar bak özellikle dediğim gibi güzel ses çıkaramayabilirsiniz. Pis ses çıkarabilir. Olmayabilir. Ama çalışa çalışa en uygun sesi çıkartmaya uğraşacağız. Şimdi hepimizin sizlerin belli başlı işleri var. Başka işlerle uğraşıyorsunuz. Kiminiz hobi olarak uğraşıyor bu işe. Kiminiz gerçekten bu işi yapmak için uğraşıyor. Ama ben hobi olarak uğraşan veyahut da ileride bu işi yapmayı planlayan, darbuka çalmayı daha iyi çalmak istiyorum diyenler için en az günde 2 saat, 2,5 saat çalışabilirler. Ama benim o kadar vaktim yok deyip de 1 saatte çalışabilirsiniz. Önemli olan hareketi doğru ve yavaş yapmak. Hızlı yapmak değil. Önemli olan zemini iyi oturtup ondan sonra diğer hızlı hareketlerimizi daha hızlı yapabiliyoruz. Dümü gösterdik. Teki gösterdik. Dümü gösterdik. İşaret, yüzük. Düm, işaret, yüzük. Düm, işaret, yüzük. Düm, işaret, yüzük. Bunu bu şekilde çalışmanızı istiyorum sizlerden. Şimdi ben size düm tek tek seslerinden bahsettim. Tabii meraklı arkadaşlarımız da olacak. Heves eden arkadaşlarımız da olacak. Hocam tır sesleri nasıl çıkıyor? Veyahut da düm tırrek seslerini diyoruz. Bunları nasıl çıkarıyoruz diye. Bunlar da tek seslerinin bir araya arka arkaya farklı şekilde kombinasyon şeklinde gelmesiyle oluşan seslerdir. Tabi bunlara zamanla geleceğiz. Neydi dersimiz? Düm, tek, tek. Düm, tek, tek. Düm, tek, tek. Düm tek tek. Nani nani nak don don no baby. Bak bir dakika. Arkadaşlar bu seferki dersimizin sonuna geldik. Pratik yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ben